Santa Rosa 911, you need police, fire, or ambulance? Yes, I need an ambulance at Okay. as fast as they can get here. Can you tell me exactly what happened? I'm not sure. Somebody's hurt really bad, though. I need somebody to get here as fast as they can get here, please. Do you see any weapons there? There's a knife. Look at her hand. There's a knife in her hand? Yes. God, no. No. Take a deep breath for me, okay? 2013 yılının Noel arifesi, akşam saat 7'yi gösterirken Randall Adelot yalnızca küçük kızını Gulf Breeze'deki eve bırakmak istemişti. Ama kapıdan içeri adım attığında karşılaştığı manzara bir babanın ömrü boyunca unutamayacağı türdendi. Eski eşi oturma odasında kan gölüne yatmış haldeydi. Polisler olay yerine vardığında vahşetin boyutunu belgelemekle meşguldü. Cesedin çevresine saçılmış kanlı bıçaklar yaşanmış dehşetin sessiz tanıklarıydı. Dışarıda evin önünde kontrolsüzce ağlayan Randall'ın yanına yaklaşan dedektifler duyduklarına inanamadı. Randall bu cinayetten kendi oğlu Brandon'ın sorumlu olabileceğinden şüphelendiğini fısıldadı. Brandon olay yerinde yoktu. Ama bir komşunun kısa süre önce evden ayrılan altın renkli bir Lexus gördüğünü söylemesi polise yol gösterdi. Kısa bir süre sonra Brandon'ın arabasını babasının evinde bulan ekipler onu gözaltına alıp Santa Rosa County Şerif Ofisi'ne götürdü. Dedektifler şüpheliyi fotoğraflarken Brandon'ın yeni duş almış olduğunu fark etti. Ama bu çaba vücudundaki belirgin çizik ve kan lekelerini gizlemeye yetmemişti. Artık tek amaçları vardı. Brandon'ın annesinin öldürülmesinde nasıl bir rol oynadığını kendi ağzından duymak. This is Detective Cool. She's one lead investigator in this. I'll let her start off. We'll need to go. Alright, that's right. So it's Brandon, right? Yes, ma'am. Is it okay if I call you that? Yes, ma'am. Brandon, we're here investigating a criminal investigation that you're involved in. Yes, ma'am. We'd like to talk to you a little bit. I'm not sure if you've talked to anyone else since they got you at your dad's house or not, but I'd like to talk to you a little bit if you don't mind. Alright, yes, ma'am. First of all, how are you doing? Good. Good? Yeah. Do you know why you're here? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Why are you here? Because I killed Sharon Hill. You drove it? Sharon Hill. Sure, I did. Yes, ma'am. Yes. My mother. Yeah, tell what led up to what happened. She sent me to drug rehab when I had no drugs in my system. And she kept on getting mad at me every time I would tell her I didn't have any drugs in my system. And she just drove me to the brink where I said I really don't have any drugs in my system. I just completely lost it one day. What day was that? Cinayetten aylar önce Sharon Adelot, oğlunun sentetik uyuşturucu kullandığını ve sattığını fark etmişti. Bu acı gerçeğin ardından Brandon bir rehabilitasyon merkezine yatırıldı. Yapılan testler temiz çıkınca herkes derin bir nefes almıştı. Ama işler hiç de yolunda değildi. Polis kayıtlarına göre Brandon'ı tanıyan arkadaşları ve öğretmenleri cinayetten önceki aylarda onda belirgin bir değişim fark etmişti. Sakin, uyumlu bir çocukken bir anda şiddete meyilli, öfkeli birine dönüşmüştü. Annesiyle sürekli tartışıyor, öfkesini kontrol edemiyor, hatta sebepsiz yere bir arkadaşına yumruk atacak kadar kendini kaybediyordu. Brandon'ın içindeki fırtına artık saklanamaz hale gelmişti. Tell me what happened. I mean, tell me about your afternoon. I woke up.
hung out around the house. I went over there to have dinner, and she just looked at me like I was crazy. And I had enough of it, so I decided to kill her. You live with your dad, right? Yes, sir. Where does he live at? Behind Circle K. Okay, is that where the police found you tonight? Yes, sir. You went over to your mom. Did y'all start arguing about the drugs again, or tell me what happened? No, sir. I just went in there and I killed her. What did you kill her with? A knife and a baseball bat. Where'd you get the baseball bat? Out of my room. At your mom's house, your dad's house? My mom's. Where's the bat now? It's in my car. And the car was being selected. Yes, sir. How many times did you hear with that? A lot. Where'd you get the knives from? The kitchen drawers. How many knives? A lot. Got any idea how many times you stabbed? No, sir. Just stabbed her. Bir cinayet zanlısının sorguda gülümseyerek itiraflarda bulunması nadir görülen bir durumdur. Fakat Brandon'ın yüzündeki alaycı sırıtış bu vakayı daha da ürkütücü hale getiriyordu. Kendi ifadesine göre annesinin ona tuhaf bir bakış atması onu böylesine vahşi bir cinayete itmeye yetmişti. Olay yeri incelemesinde karşılaşılan manzara dedektiflerin bile kolay kolay unutamayacağı kadar korkunçtu. Otopsi raporuysa sadece vahşetin boyutunu gözler önüne seriyor, cinayetin ne kadar acımasızca işlendiğini bir kez daha kanıtlıyordu. What made you go over there? I mean, did she call you and invite you over to come have dinner? Or? I was invited earlier that day by my sister. Your sister wasn't home there, right? No, sir. She came over from Dad's house. That's your biological sister, stepsister? That's my biological sister. How old is she? 10. 24 Aralık akşamı saat 7'ye yaklaşırken Elizabeth Adalot babası Randall'la birlikte Sharon'a son dakika bir Noel hediyesi almak için evden ayrıldı. O sırada Brandon annesinin evinde akşam yemeği davetiyle çoktan gelmişti. Elizabeth ve babası hediyeyle döndüklerinde onları bekleyen manzara tarifsiz bir kabustu. Sharon çoktan öldürülmüştü. Brandon ise sorguda cinayetin zaman çizelgesini ve yöntemlerini şaşırtıcı bir soğukkanlılıkla adım adım anlatıyordu. Ancak dedektifler karşılarında sıradan bir şüpheli olmadığını yavaş yavaş anlamaya başladı. Brandon'ın ruhunda bambaşka ve çok daha karanlık bir katmanın izleri vardı. You go to your mom's house, I mean, is this something that you sit down and hang out a while, or as soon as you get there? It just happened immediately when I got there. Well, what happened right when you pulled in? I got out of my car, walked up to the door, knocked on it. She shut the door and I stabbed her. Did you go inside the house? Yes, ma'am. And then she shut the door? Yes, ma'am. Take the bat out of the car when you got there? The bat was already in the room. Okay, it's in the room at your mom's house, not your dad's. Yes, sir. Okay. Did you say anything to her? I mean, did y'all talk at all before this happened? No, ma'am. Is that the only, I mean, what kind of issues have you and Mom had other than that? That was the only one. Okay. After you stabbed her and left the house, where'd you go? Winn-Dixie. What'd you do from Dixie? And I hung out there for a little bit. You talk to anybody there? No, sir. And then I went back to the house. And the cops showed up, and then I went outside. Brandon, annesini öldürdükten sonra kanıtları gizleme konusunda neredeyse hiçbir çaba göstermedi. Oturma odasında ve Sharon'ın bedeninde kalan bıçaklar arasından yalnızca birini ve kanlı bir beyzbol sopasını yanına alıp babasının evine gitti.
O bıçağı mutfak çekmecesine yerleştirdi. Polisler bunun babasına ait olduğunu düşünmüş olabileceğini değerlendiriyordu. Fakat Randall bile bu bıçağın kendi evinden olup olmadığından emin değildi. Polisler gelmeden hemen önce Brandon kanlı kıyafetlerini çamaşır sepetine atıp duş aldı ve üstünü değiştirdi. Ancak tüm bu süreçte kanıtları saklama ya da ortalığı temizleme yönünde en ufak bir niyeti yoktu. Bu, dedektiflerin gözünde işin doğasına aykırı ve tuhaf bir davranıştı. Daha sonra Brandon'a şizofreni teşhisi kondu ve annesini öldürmesinin ardında kafasında yankılanan seslerin olduğu anlaşıldı. Bu teşhis mahkeme sürecinin seyrinde belirleyici rol oynayacaktı. Did you change clothes when you got home? Yes, sir. Where are the clothes at that you wearing when you stay at the mall? I threw them in the dirty clothes basket At your dad's house? at my dad's house, yes. Did you take any of the knives with you when you left your mom? Yes, sir, I took only one. Where is it now? It's at my dad's house. Where at, Dad? It's behind all the other knives and spoons and everything and all in the tray. The kitchen drawer? Yes, sir. How do you feel about what happened? Like I did the right thing. Was it, Yes, ma'am. I mean, why do you think you did the right thing? Because she was saying that I was smoking weed or I wasn't. Brandon'ın annesini yalnızca onu düşündüğü için böylesine vahşice öldürmesi zaten başlı başına şok ediciydi. Fakat polis raporları bu korkunç cinayetin arkasında çok daha rahatsız edici bir motivasyonun yattığını ortaya koydu. Brandon'ın cezaevinde ziyaretine gelen bir sosyal hizmet görevlisi onun anlattıkları karşısında dehşete kapıldı. Diğer insanların da tehlikede olabileceğinden korkan görevli 30 Aralık'ta şerif ofisini arayarak Brandon'ın söylediklerini ihbar etti. Brandon kendisini bir peygamber gibi görüyordu. Tanrı tarafından seçildiğine ve annesini öldürerek bir kehaneti yerine getirdiğine inanıyordu. Ona göre bu eylem annesini ölümsüz kılacak ve Sharon eski eşi Randall'la sonsuz bir hayat paylaşacaktı. Dahası Braxton Stange adını verdiği Navar Krallığı'nın hükümdarından bu görevi aldığını iddia ediyordu. Üstelik okuldaki birkaç arkadaşının da bu kehanetin parçası olduğunu öne sürmüştü. Dedektifler bahsi geçen okul arkadaşlarının aileleriyle iletişime geçti. Fakat ne bir tarikat ne de böyle bir kehanetle ilgili herhangi bir iz bulamadılar. Braxton Strange adında biri de asla tespit edilemedi. Have you talked to anybody else about this? You call a friend? Anybody? Me and my dad was involved. How was that? It didn't go well. My aunt was involved. My aunt's friend was involved. My sister was even involved. Involved in what? Like whenever I had to take a drug test and I passed it and I went to the real one. No, I mean I failed the first one. Then I went to the real one and I passed it and they still checked me into a drug rehab facility. Okay. And you're saying your aunt, your sister, and your dad were involved in checking you into that facility? That was all my mom's idea. When you got back to your dad's house, did you take a shower? Yes, sir, I did. What do you think should happen now? I think that Elena Rivera should be kicked off the throne. Who's that? This girl that's in charge of weed smoking. She's Native American. She's in charge of all the weed smoking? Yeah, In the whole world, or? yeah. She don't even smoke weed. Tüm sorgu boyunca Brandon, annesini öldürmesinin asıl nedeninin Sharon'ın onu marketten alınan bir testte birden fazla maddeye pozitif çıkınca rehabilitasyon merkezine yatırması olduğunu ısrarla savundu. Anne ve baba arasındaki mesajlaşmalarda Sharon'ın, Brandon'ın tedavide kalması için adeta yalvardığı ortaya çıktı. Randall ise oğlunun uyuşturucu kullandığına inanmadı. Rehabilitasyonda yapılan testlerin temiz çıkmasıyla Brandon'ı merkezden çıkardı. Ne yazık ki
Brandon serbest kaldıktan sadece 2 hafta sonra Noel arifesinde annesini öldürdü. Olaydan sonra Randall'ın evinde yapılan aramada Brandon'ın odasında içinde yanık izleri bulunan bir içme aparatı bulundu. Bu da Brandon'ın gerçekten madde kullanıyor olabileceğine dair güçlü bir işaretti. You don't coke or anything to drink? No, sir, I'm just ready to go home. Give us just a few minutes and we'll try to get you out here, okay? All right. Brandon Adalet'ın sorgudaki son sözleri dedektifleri derinden sarstı. Gerçeklikten tamamen kopmuş bir zihinle konuştuğu iyice ortaya çıkınca dedektifler sorguyu sonlandırma kararı aldı. Çünkü Brandon artık anlatabileceği her şeyi kendi çarpık dünyasıyla paylaşmıştı. Sorgunun hemen ardından olay yeri inceleme ekibi Brandon'dan DNA örnekleri aldı ve saat 2:10'da Brandon resmen Santa Rosa County hapishanesine sevk edildi. O gece cinayetin ardındaki karanlık sırlar artık gün yüzüne çıkmıştı. Aralık 2013'te Brandon Adalet'a kasıtlı 1. derece cinayet suçlaması yöneltildiğinde kamuoyu bu davanın sıradan bir yargı süreciyle sonuçlanacağını düşündü. Ancak mahkeme salonunda işler bambaşka bir boyut kazandı. Uzmanlar Brandon'a şizofreni teşhisi koydu ve işlediği cinayette kafasında yankılanan seslerin yani işitsel halüsinasyonların etkili olduğunu belirledi. Bu nedenle Brandon'ın yargılanamayacak kadar akli dengesi yerinde olmadığına kanaat getirdiler. Mahkeme ikinci bir uzmandan da değerlendirme istedi ve aynı sonuca ulaşıldı. Dava sürecinin ortasında Brandon'ın dengesiz davranışları ve gerçeklikten kopuk düşünceleri gerçekten de mahkemeye çıkacak durumda olmadığını gözler önüne seriyordu. 2016 yılındaysa Brandon'ın artık yargılanmaya ehil olduğuna karar verildi. Ancak mahkeme onu akıl hastalığı nedeniyle suçsuz buldu. Aradan 11 yıl geçti. Ağustos 2024'te Brandon bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bu kez cinayetten beri tutulduğu Florida Eyalet Hastanesi'nden güvenlik düzeyi daha düşük bir merkeze Appalachia Center'a nakli gündemdeydi. Uzmanlar Brandon'ın artık Florida Eyalet Hastanesi'nde tutulmasını gerektiren bir durumu kalmadığına karar verdiler. Her ne kadar 2021'de personel Brandon'ın yanında bir maket bıçağı bulmuş olsa da. Brandon ise bıçağı kendimi korumak için çaldım diyerek açıklamıştı. Mahkemenin bu kararı aile ve yakın çevrede derin bir sarsıntı yarattı. Brandon'ın kız kardeşi Elizabeth annesini kaybettiğinde henüz 10 yaşındaydı. Mahkemede söz alırken gözyaşlarına boğuldu. Brandon artık çok değişti. Ailemiz ve doktorlarımız bu yeni adımın onun için en iyisi olduğuna inanıyor. O gece 2013 Noel'inde yaşananlar benim hayranlıkla baktığım abimin değil, adı konmamış bir akıl hastalığının şizofreninin bir sonucuydu. Ama Brandon'ı pek çok kişi yüzüstü bıraktı. Ailemiz onu sadece uyuşturucu diye etiketledi. Öğretmenleri, antrenörleri, hastane personeli, hatta hastalıkları teşhis etmekle görevli uzmanlar bile ona yardım etmedi. Sharon'ın kız kardeşi Pam Hill ise daha öfkeliydi. Bütün bu konuşmalar teoride güzel ama gerçek şu. Hayatı yolundayken onu kendi elleriyle öldürdü. Ben hiçbir zaman Brandon'ın hapisten ya da hastaneden çıkmasını istemedim. Florida Eyalet Hastanesi'nde hasta olarak kalmasını istiyorum ve bir daha asla özgür olmamalı. Geçen 11 yılda Brandon'da ne pişmanlık ne de suçluluk belirtisi görüldü. Şimdi ömrünün geri kalanını yüksek güvenlikli bir tedavi merkezinde geçirecek. Bu hikayede ne tam bir adalet ne de gerçek bir huzur vardı. Geriye kalan sadece kaybolan hayatlar ve asla tamir edilemeyecek bir aile oldu. Bir anlık karar hayatları sonsuza kadar değiştirebilir. Bu hikaye seni düşündürdüyse ve adaletin gerçekten yerini bulup bulmadığını merak ediyorsan, görüşünü yorumlara mutlaka yaz. Benzer olayları ve gerçek polis hikayelerini incelemeye devam etmemi istiyorsan,
Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Unutma, her yorumun ve desteğin bu hikayelerin daha çok insana ulaşmasını sağlıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.